Ha, hocam çok özgün ve keşfedilmemiş bir ses. Mari Boyne. Duydun mu Özgün? Duyan var mı Mari Boyne? Vallahi duymadım. Ben de ilk defa şimdi. Çok yabancı gelmiyor hocam. Dur bakalım kimmiş. Hiç duymadığım bir ses benim de. Mari Boyne. Vay. Mari Boyne. Guasquinviella. Eagle Brother. Opera House 2009. Bayağı da eski. Oo. Yalnız 8,5 dakika kısa keserim muhtemelen. Oo, bak bak neler neler. Ay. Gelecek böyle beat, tamam mı? Bunu alacaksın sample. Oslo, Norveç. Biraz yerel bir hava var değil mi? Oo. Çarpmalara bakın. Küçük küçük. Bize birazcık ters aslında. Yakın ama yakın ters. Bizde böyle. Burada ters ittirme var müzikte. Biraz ileri gideceğim. Çok uzun. Acaba okuduğu ne yani? Bir beste mi bu? Ne? Falan filan. Bizim şeye de Mistik Müzik Festivali'ne gelmişlerdi, hatırlıyorsun değil mi Özgün? Norveçli grup. Evet. Aynı etkiyi hissetmiştik farkındaysan. Direkt uyuyordu yani bize. Direkt yani. Hepimiz böyle aynı transta dinledik saatlerce. O, o gelen grup hocam Lapon'du, yani Sami. Kökenleri Orta Asya. Acaba Mali... Biliyorsunuz Norveç, Danimarka ve İsveç'te yaşayan halkların Evet. bazılarının kökenleri Lapon. Yani Orta Asya ve Orta Doğu'dan gelen kökenler. Evet bak bu çok... Bazıları Semitik, mesela Yahudi olanlar da var. O Orta Doğu coğrafyasından kuzeye gelen halklar da var ya. O Konya'ya gelenler o halktandı. Baksana Yani mesela. şu anki İsrail, Filistin ve coğrafyası. Suriye coğrafyasından kökenleri olan. Boyun Gameş Yarga nehir üzerinde bir köyde doğdu ve büyüdü. Belediye Finnmark kadar kuzeyde, Norveç'te. Boyun ailesi Sami'ymiş Özgün. Somon Evet. avcılığı ve çiftçilikle geçimlerini sağlıyorlarmış. Bölgenin doğal ortamında ama aynı zamanda halkına karşı ayrımcılık yapan katı Latestan Hristiyan hareketinin ortasında büyümüş. Örneğin geleneksel Sami joik tarzında şarkı söylemek şeytanın işi olarak kabul ediliyormuş bu tür müzikler. Boy'un gittiği yerel okul ailesininkinden çok farklı bir dünyayı yansıtıyordu. Tüm öğretim Norveççeydi. Boy'un büyüdükçe Norveç toplumunda aşağılık bir Laponya kadını olmanın ön yargılı tavrına isyan etmeye başladı. Örneğin evet, örneğin Lea Kastin açılma CD'sine eşlik eden kitapçık antropolojik ölçüm için Laps raporu, tipik dışı lapa, iyi beslenmiş bir lapa gibi ırkçı başlıklara sahip fotoğraflarla gösterilmiştir. Ve Boy'un kendisini bir kız olarak Marie engebeli lap kız türünden biri başlıklı bir fotoğrafı bitiriyor. Bak çok ilginç ya. Ya. Genelde Boyne'nin kökenleri hocam Lübnan, Suriye, İsrail, Filistin, Ürdün coğrafyası. Çok ilginç. Ve böylece o işte darbukanın nasıl uyduğu ve bizim toprakları ne kadar aldığını hemen anlayabiliyorsun müziğin. Boyne'in şarkıları hoş görülen bir azınlıkta olma deneyimine dayanıyor. Örneğin Sami'deki diğer şarkıların aksine Norveççe söylenen Çığır Açan CD'si Gula Gula'daki Opsik to Herrefolk şarkısı doğrudan ayrımcılık ve nefretten bahsediyor. Demek ki ayrımcılık ve nefret yaptığı müziğin temelinde. Vay 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 vay. Çeşitli enstrümanlar perküsyonik ile yoik sesini kullanarak yoik işte o demek onları da kullanıyor. Sami tarzında şarkı söylüyor. Örneğin Gula Gula'da kullanılan enstrümanlar davul, gitar, elektrik, bas, klarnet, ganga, kukla, darbuka, tef, tohum çıngırakları, zil, klarnet, piyano. Ya valla bir tek eksik ne biliyor musun? Bunu da bilmiyorlar bence, saz abi. Saz da girse yanacak ortalık yani. Dombra ne kadar uyar bu müziğe? İnanılmaz. Oysa ki ortam filan
Alım 2000 boyuna röportaj yapan Rosewood onu resmi olmayan bir Sami kültür elçisi olarak nitelendirmiş. Vay be. Çok acayip. Nereden nereye işte. Buyurun. 64 yaşında şu anda biliyor musunuz? Mari Boyne. Ve çok ilginç Özgün. 2008 yılında Nesna Üniversitesi Koleji'nden müzikoloji profesörü olmuş kadın. Aynı O zamanda bir akademik tarafı da var, akademisyen. akademisyen. Akademisyen ve gerçekten orijinal. Ben şimdi mesela tezini okuma ihtiyacı hissediyorum hocam. Ben- Ne yazacak? Ben çıldırdım şu anda yani. Ya bu tür müziklerde tek eksik ne biliyor musun? Ya şuna bir altyazı yazın da. Anlayalım ne dediğini. Madem bu kadar hikaye var. Tabii ki işin içine dans da giriyor. Kaçınılmaz sonuç. Orta Doğu coğrafyasının kaçınılmazı dans. Danssız müzik olmaz yani. Mutlaka olacak. Zaten icaz. Abi bu şey dediği o gırtlak şeyleri bizim zaten yaptığımız şeyler. Çok güzel. Bu alt kısım müthiş işte. Bu lezzet. Baksanıza peslere. Bu da şeye benziyor. Tuva stiline. Yalnız müziğin transı okulda o kadar güzel ki. İçine girdiniz mi gidiyor yani. Şimdi buradan nereye dönecekler bakalım. Nasıl bitirecek? Kapat gözlerini dinle yani. Final. Ya ben ne geldi aklıma biliyor musun Özgün? Benim de etkilendiğim Meran. Evet. Biliyor musunuz Meran? Emre Yücel'den Meran yazayım size. Evet. Bu İstanbul Kıyamet Vakti bilgisayar oyununa yaptığım müzik bir dinleyin. Şimdi o ana melodiden sonra alta düşüyor şimdi izleyin. İki, üç gönder. Bu benim. O zaman yaptığım vokaller. Aa. Darbukalar. Şimdi biraz sonra ama nereye düşecek izleyin. Geliyor. İşte temel müzik. Gülseven Medar vokal. Şimdi alt müzik başlıyor. Aynı alt yapıyor.
Aynı ruh var, görüyorsunuz değil mi? Aynı yani. Mari Boy'un bunun içine gelse okusa direkt içinde yani. Hiç direkt solist olarak da ne kadar güzel olur Özgün, değil mi? Evet Of ya. yani o akarken üstüne o kendi yaptığı stilde okusa, of of of, fena gaza geldim gene.